Bugün çok merak edilen bir konuyu konuşacağız. Yatırımcıların kripto paralarla alakalı merak ettiği soruların cevaplarını bu videoda bulacaksınız. Halen kanalıma abone olmadıysanız sağ alttaki ikona tıklayarak abone olabilirsiniz. Bu videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Anlamadığınız ya da daha detaylı bilgi istediğiniz konularla alakalı sorularınızı ve fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kripto paralar bir süredir meclis gündemindeydi. Bu kripto paralara bir düzenleme geleceği konuşuluyordu. Ancak bu düzenlemenin ne olduğu ya da nasıl olacağı konusunda bir sürü spekülatif fikirler vardı. Ama bunlardan hiçbirisi gerçeğe yansıtmıyordu. Uzun bir aradan sonra ilk defa somut bir adım atıldı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklikler yapılmasına dair kanun teklifi verildi. Bu kanun teklifi 30 Mayıs'ta yapılacak görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. Üzerinde uzun süredir çalışılan teklif kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin hükümlerin yanı sıra müşterilerin risklere karşı korunmasına yönelik düzenlemeler içeriyor. Peki bu düzenlemeler ne getiriyor? Kripto varlıklarla ilgili yasal altyapı hangi kanunda oluşturulacak? Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alacak teklifle bu kanuna kripto varlıklara ilişkin tanımlar eklenecek. Tanımların ne olacağıyla alakalı bir bilgimiz henüz yok. Kanun teklifi 30 Mayıs Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Komisyon sürecinin ardından teklif TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. Genel Kurulda kabul edilmesi halinde teklif kanunlaşacak ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. Kanun tasarısında belirtildiği üzere platformlarda fiyatlar serbestçe oluşacak. Platformlar işlemlerin güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil, dürüst ve rekabetçi bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması, piyasa bozucu nitelikte eylem ve işlemlerin tespit edilmesi ve önlenmesi üzerine önleyici tedbirler alınacak. Bu düzenleme ile aslında marjine ve kaldıraçlı işlemlere karşı önlem alınabileceği anlatılıyor. Cüzdan ve fonlara ilişkin kayıtlarda hangi esaslar aranacak? Müşterilerin kripto varlık transferlerinin gerçekleştirildiği cüzdanlara ve fon transferlerinin gerçekleştirildiği hesaplara ilişkin kayıtlar, kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından güvenli, erişilebilir ve takip edilebilir şekilde tutulacak. Tüm işlem kayıtlarının bütünlüğü, doğruluğu ve gizliliği sağlanacak. Müşterilerin kripto varlık transfer işlemlerinde erişilebilir ve takip edilebilir şekilde tutulacak. Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemelere uyulacak. Peki müşterilerin kripto varlıkları ve nakitlerle ilgili düzenlemeler neler olacak? Platformların müşterilerine ait kripto varlıkları müşterilerin kendi cüzdanlarında bulundurulması esas olacak. Müşterilerin kendi cüzdanlarında bulundurmayı tercih etmedikleri kripto varlıklara ilişkin saklama hizmetinin kurul tarafından yapılacak düzenleme uyarınca yetkilendirilmiş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından uygun görülen bankalarca veya kurulca kripto varlık saklama hizmeti sunma konusunda yetkilendirilmiş kuruluşlarca sunulması ve müşterilere ait nakitlerin bankada tutulması zorunlu olacak. Bu düzenleme ile borsalara denetleme geleceği gözüküyor. Dolayısıyla üzerlerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmek zorundalar. Peki yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden kim sorumlu olacak? Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının hukuka aykırı faaliyetleriyle nakit ödeme veya kripto varlık teslimi yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlardan kripto varlık hizmet sağlayıcıları sorumlu olacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları bilişim sistemlerinin işletilmesi, her türlü siber saldırı, bilgi güvenliği ihlalleri gibi fiillerden veya personelin her türlü davranışından kaynaklanan kripto varlık kayıplarından Türk Borsalar Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında sorumlu olacak. Kripto varlık platformlarından vergi ya da hizmet bedeli alınacak. Düzenleme ile vergilendirme getirildi. Her yıl hizmet bedeli olarak platformların bir önceki yılki faiz gelirleri hariç tüm gelirlerin %1'i SPK, %1'i de TÜBİTAK bütçesine ilgili yılın Mayıs ayı sonuna kadar ödenip gelir kaydedilir. Marjin ve kaldıraçlı işlemlerin yasaklanmasının beklendiğini söylemiştim. Arkadaşlar marjin ve kaldıraçlı işlemlerden ciddi zarar edenler vardır. Bana sorarsanız marjin ve kaldıraçlı işlemler kumardır. Bu sebeple kazanma ihtimaliniz oldukça düşük. Elinizdeki tüm parayı kaybedebilirsiniz. Dolayısıyla kaldıraçlı işlemler yapmamanızı öneriyorum. Birkaç defa kazanırsınız küçük miktarlarla. Sonra hırslanırsınız ve daha büyük miktarlarla
elinizdeki tüm parayı kaybedebilirsiniz. Kaldıraçlı işlemlere oldukça dikkat edin. Karıştırılan ve kafa karışıklığına sebep olan başka bir konu ise yurt dışı kripto para borsalarının kullanımı yasaklanıyor mu yasaklanmıyor. Bir şey net olmamakla birlikte özellikle Türkiye ile bağlantısı olan yani faaliyetleri olan global şirketlerde de işlem yapılacak gibi gözüküyor. Genel bir yorum yapacak olursak kripto paralara yapılan regülasyonları olumlu karşılıyor. Yapılması gereken bir düzenleme. Buradaki en büyük sıkıntı fahiş vergi gelmemesi gerekiyor. Burada vergi olacağını söyleyen bir düzenleme yok. Yalnızca platformların gelirleriyle alakalı SPK ve TÜBİTAK bütçesine bir ödeme yapılacak anladığım kadarıyla. Tabii ki bu ödeme muhtemelen kripto para borsaları aracılığıyla vatandaşa yansıtılacak. Türkiye kripto paralara ve blok zincir teknolojisine çok ilgi gösteren ülkelerden birisi. Dolayısıyla yüksek vergiler gelirse Türkiye'nin önemli bir teknoloji trenini vergiler sebebiyle kaçırması anlamına gelebilir. Dolayısıyla Türkiye önemli bir teknoloji trenini vergiler gelmesi sebebiyle kaçırabilir. Dolayısıyla yatırımcıları bu sektörden uzaklaştırmadan teknolojinin gelişmesine fırsat vermek gerekiyor. Hatta bir seviyede arttırmak istiyorum. Türkiye'de blok zincir teknolojisini geliştirebilmek için teknoloji fuarları, teknoloji altyapısı geliştirilmesi gerekiyor. Hatta belli vergi avantajları getirilmesi gerekiyor. Türkiye kapasitesi itibariyle genç bir ülke ve çok akıllı insanlar var. Nüfus avantajımızı iyi kullanarak teknoloji anlamında kendimizi geliştirebiliriz. Bunun yolu ise bu yolda ilerleyen şirketlere teşvikler verilmesi ve yatırımcılara vergi avantajı sağlanması olacaktır. Arkadaşlar bu videomuzu da burada noktalayalım. Daha fazlası için hemen sağ altta abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Merak ettiğiniz hususlar varsa yorumlara yazarak bana sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yatırım Psikolojisi YouTube kanalında kalın.